olunca burada gördüğümüz eski caminin pabucu dama atılmış. Bugün nereye geziyoruz? Bugün öncelikle Osmanlı mezar taşlarını gezeceğiz. Hı. Ondan sonra Türk İslam Eserleri Müzesi'ni gezmeyi planlıyoruz. Bugün çok yoğun bir gün olacak ya. Atikali Çarşısı'nı gezmeyi planlıyoruz. Kervansaray'ı gezmeyi planlıyoruz. Zaten ondan sonra bitecek her şey. Ha bir de eski camiler. Mezar taşları öncelikle yatan kişiye aittir ama onun haricinde dünyada herkese aittir. Çünkü bulundukları medeniyete, bulundukları bölge, o insanların yani yatan insanların yaşadığı zamana göre bir sürü bilgi verirler bize. Burası bir Osmanlı mezar taşları sergisi. Mezar taşlarının büyüklüğü, uzunluğu, kısalığı, başlarındaki sarıkların yapısı. Evet, bunları nereden görmüştük? Has Yunus Has Yunus Kaplan Türbesi'nin oradaki mezarda mezarda da vardı onlardan. ama orada dökülüyorlardı. Burada sergileniyorlar. Boylar uzunsa itibar yüksek. Kabuklar büyükse itibar yüksek. Bak mesela bu birazcık daha diğerlerinden büyük. Kavuk şekli başka. Çünkü bu bir hafızmış. Biraz ağ olunca azıcık havası yükseliyor hemen, görüyor musun? Bunlar hafızlar. Belli boydalar. Bu Muhammed Ağa. Üzümler, palmiyeler hep cenneti işaret eden palmiye değil aslında arkadaki hurmalar var bak dalında. Üzerinde diyormuş ki Diofanes'in kızı Hulya 40 yıl yaşamış olan kocası Diagenatos ile oğluna bu mezar taşını yaptırdı. Anısı hoş olsun, hoşça kal ey koca. Bu bir dolmen. Dolmenler mezar yapıları. Şu şekilde yapılıyorlarmış. Yani taşın bir tanesi dikiliyor, sonra ötekisi dikiliyor. Bu arada bu su beni ıslatıyor. Sonra o taş toprağın üzerinden diğeri tok olarak çekilip yanları boşaltılıyor. İşleri 3 tane bölümden oluşuyormuş. Şu anda Edirne Arkeoloji Müzesi'nin bahçesindeyiz. Ve az evvel bir yazı okuduk. Herodot demiş ki Trakyalılar Hintlilerden sonra bu dünyadaki en çok nüfusa sahip olan insan topluluğudur. Bir gün konuşabilirim. Sen konuş. Trakyalılar çok kalabalık bir topluluktu. Tek sıkıntıları birlik ve beraberlik olamamaları veya bir kişinin liderliğinde birleşememeleri. Yani böyle olsaydı en güçlü bir topluluk olacaklardı. Acaba Türkiye'nin tamamı Trakyalı olabilir mi? Muhtemelen.
Arasta Çarşısı. Burası Tarihi Rüstem Paşa Kervansarayı. Şimdi bir otele çevrilmiş ama içi hala gezilebiliyormuş. Şimdi onun içine girip gezeceğiz. Burası eski Rüstem Paşa Kervansarayı'nın yeni hali. Artık bir otel. Eski taşlarını bir kısmını böyle cam altında göstermişler. Odalar çok fena. Yani sürekli insanların giriş çıkışına açık. Atikali Paşa Çarşısı'ndayız şu anda. Ötekisi neydi? Ötekisi bir yanlış. Deminki Aras'taydı. Şimdi Edirne'nin kime sorsak gidin orada yiyin dediği ciğercisine gidiyoruz, Niyazi Usta'ya. Bakalım biz Bahri'de yedik, bir de burada yedik, bakalım hangisi bizim ağzımız doymamış. Dışarısı dolu, mecbur içeride oturacağız galiba, inşallah serindir. Oo, Haluk Levent de gelmiş buraya. Burada kimler varmış? Bızlık da gelmiş. O zaman bizim de fotoğrafımızı çekip koysunlar. Edirne'de yaprak ciğerciye girdiğiniz zaman hangisi olursa olsun ciğerleri birer porsiyon söylüyorsunuz. Yanına böyle soğanı, domatesi, kızarmış biberi ve acı biber sosu ve ekmeği geliyor. Bittikçe de tamamlıyorlar zaten bunları. Bahri Bey'de yemiştin, şimdi Niyazi Usta'nın ciğerinden yiyorsun. Bak bakalım hangisi daha güzelmiş. Benim ağız tadıma göre bir fark yok. Bana da bir farklı gelmedi de ama çok güzel. Yani güzel de. Kesinlikle çok güzel ama bir fark yok aralarında. Evet. Karşımızda eski cami. Bu Osmanlı'nın günümüze kalan en eski binası olarak geçiyor. Osmanlı tam anlamıyla Osmanlı mimarisinde yapılmış bir cami. Çok kubbeli. Bu caminin eski cami olarak adlandırılmasının sebebi bu cami çok popüler bir camiyken, tek camiyken ve en ünlü camiyken, hatta iki padişahın kılıç kuşandığı camiyken şu cami yapılmış. Minareleri ucundan görünen Üç Şerefeli Cami. O minareleri görünen cami yapılınca burada gördüğümüz eski caminin pabucu dama atılmış. Ona artık eski cami demeye başlamışlar. Ama tabii gelen gideni arattırır. Sonra bir bakıyorsunuz bu cami yapılmış. Yani Selimiye Camisi. O zaman da Üç Şerefeli Cami'nin pabucu dama atılmış. Hala en popüler cami Selimiye Camisi. Hadi gidip şimdi bir de eski camiye gezelim. Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Osmanlı Devleti'nin en eski, yani daha doğrusu günümüze kalan en eski camisine giriyoruz şu anda. Eski caminin bazı özellikleri var. İçeride bir tane cam kenarında siyah bir taş görecekmişiz. Gidince bakacağız onu bulabilecek miyiz? Kabe'nin duvarından kopmuş bir taş hatıra olarak buraya konmuş. Ondan sonra Hacı Bayram Veli buraya geldiğinde burada bir cuma hutbesine çıkmış. O yüzden Hacı Bayram Veli makamı diye bir köşe var. Balkan Savaşı'nda tepere çıkan komutan buraya cuma hutbesine kılıcıyla çıkmış. O yüzden hala gelenek olarak her hafta cuma hutbesine imam bir kılıç yanında çıkarmış. Ondan sonra şu duvarlardaki yazılar özel yazılar. Her duvarda farklı hattatların yazdığı farklı yazılar var.
Bu arada içerideki minber Osmanlı'dan günümüze kalan en eski tarihli minber örneğiymiş. İçeriye girdiğimizde bayağı çok şey göreceğiz yani. Dışarıda ve içeride duvar yazılarını görüyoruz. Bütün duvarlarda büyük hat yazıları var. Bunların her birinin sanatçısı farklıymış. Değişik değişik sanatçılar tarafından yapılmış değişik hat yazıları. Çok kubbeli camilerin örneklerinden bir tanesi bu. Görüldüğü üzere 9 tane kubbesi var. Ve her bir kubbe çok özel işlemelerle bezeli. Bu bezemeler de çok özel kabartmalı işlemeler de varmış. Normal boyalı işlemeler de varmış. Bu yüzden bezemelerin özel olduğu söyleniyor. Bu görülen kısım Hünkâr Mahfili. Hünkâr Mahfili camilerin bazılarında hünkârın gelip güvenli bir şekilde namaz kılması için etrafı kafesli olarak ve yerden biraz daha yüksek olarak yapılan özel bölümlere deniyor. Cami yapıldığı zaman burası yokmuş. 1763 yılında 3. Mustafa tarafından ilave edilmiş burası. Üzerindeki işlemeler Edirne Kâri denen özel işlemeler. Mermer boyalı sütunlar aslında mermer değil ama mermer görünümlü boyamalar yapılmış üstüne. Ve çevresi komple ahşaplarla işte. Girişi de ayrı bir yerden, ayrı bir kapıdan giriş yapılıyor. Aslında buradan da girebiliyor, dışarıdan da girebiliyor. Tamamen hükümdarın güvenliğini sağlama amaçlı yapılmış ve namaz kılmasını sağlama amaçlı yapılmış özel bir yer. Bu caminin minberi özel mermerden yapılmış bir minber. Osmanlı'dan kalan ilk örnek. Yine üzeri boyamalarla, işlemelerle bezenmiş durumda. Gerçekten tarihi önemli bir minber bu. Osmanlı'dan günümüze sağlam olarak gelmiş mermer. En eski mermer minber. Bu taş bu caminin kuruluşunda, yapımında Kabe'nin Yemen'e bakan köşesinden düşmüş ve bunun bu camiye bir işaret olduğu varsayılarak taş alınıp getirilip buraya minberle mihrabın arasına yerleştirilmiş. Ve devrin padişahı da demiş ki bu camiye gelen haceti ve niyeti iyi olan kimse buraya gelip dua ettiğinde Allah duasını ve dileklerini kabul etsin. İnşallah dileklerimiz ve dualarımız kabul olur. Hacı Bayram Veli'nin Edirne'ye geldiği zaman bu camide hanımlara ders verdiği kürsü. Salı günleri burada ders verirmiş ve o yüzden de buraya hanımlar Salı Camisi derlermiş. Hala da bir gelenek olarak Salı günleri burada hanımlara vaazlar veya dersler veriliyormuş. Buraya nasıl çıkıyorlar? Bilmiyorum üzerine nasıl çıkılıyor. Herhalde sandalye koyup çıkıyorlardır. Normal camilerdeki geometrik desenlerin haricinde bu camide bir de özel olarak böyle çiçek desenli görüntüler var. Birbirine benzemeyen, her biri birbirinden ayrı ve çok güzeller. Edirne'de halk arasında şöyle bir deyiş varmış. Selimiye'nin yapısı, Üç Şerefeli'nin kapısı, eski caminin yazısı. Yani şu yazılardan bahsediyorlar. Bu yazılar, hat yazıları 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar farklı farklı dönemlerde farklı hattatlar tarafından yazılmış duvarlara. Edirne, Selimiye'nin yapısı, Üç Şerefeli'nin kapısı, eski caminin yazısı.